Merhaba herkese. 51. bölümden selamlar. Rıdvan'ın fısıltısını da koyarım herhalde. Güneşli bir Merhaba. Bursa günü. Aslında önceki bölümler bir ay önce falan alındı. O yüzden Rıdvan 10 günlük bir meditasyon kampına gitti. Kendisi geri döndü medeniyete. Şu anda teknoloji aletleriyle arası nasıl bilmiyorum ama ne kadar sürede alıştı. Biraz o meditasyon kampından bahset ya bize. Tabii bahsedeyim. Selam. Teknolojiyle aram iyileşti bayağı ya. İnsan hızlı alışıyor. İlk gün bir baktım telefon garip geliyor falan. Şifreleri falan unutmuşum. Telefon falan kullanmayınca banka şifrelerini falan unutmuşum. Bir de böyle uzun zamandır öyle bir şeye maruz kalmayınca ilk eline aldığında ayrılman da zor oluyor. Yani ben ayrıldım da biraz daha bakayım falan ne olmuş hani haberler falan diye düşündüm. Çünkü biz oradayken deprem olmuş mesela Evet. Balıkesir'de. Şeyi Sonra söyleyelim. hı, Sen 10 gün boyunca hiçbir teknolojik alet kullanmadın. Saat dahil teknolojik alet derken bir tek ateş vardı herhalde teknoloji olarak kullandığınız. dur insanlara yanlış anlatmıyorsun. Ha, en Ya bir temelden ot girelim ki diğerleri de anlam bulsun yani. Ya şöyle bir otele kapanıyorsun. Herhangi bir teknolojik alet kullanmıyorsun. Yazmak yok, okumak yok, müzik dinlemek yok. Günde yaklaşık 12 saat, 10 saat meditasyon yapıyorsun. Bu değişebiliyor 10-12. Günün birçok kısmı gözlerin kapalı oluyor. Uyku var, yemek yemek var. İki öğün kahvaltı, öğlen yemeği ve çay saati var. Gözlerin kapalı oluyor dediğin kendi iradenle gözünü kapatıyorsun. Evet, meditasyonla gözün kapalı yapıyorsun. Saat sabah 4'te kalkıyorsun. Akşam 10'da tamamen kapanıyor ama sen 9:30 gibi artık serbest oluyorsun gibi bir durum var. Hatta 9 gibi. Günlük program böyle. Vipassana meditasyonunun kampıydı. Aslında Buddha öğretisinin bir ekolü gibi bir şey. Ve dünyanın farklı yerlerinde yapılan bir meditasyon kampı. 10 günlük süreç. Hatta 11 günlük girdiğin günde sayarsan. Ve yaygın bir şey aslında. E, Bir teknik öğreniyorsun bu süreçte. Onu nasıl uygulayacağını ve pratik ediyorsun aynı zamanda. Hem teorisini hem de pratiğini aynı anda öğrenerek ilerliyorsun. Benim için gayet iyi geçti. İlk başta keyifliydi gayet. Sonra zorlandım bazı şeylerde. Hani bir şeylerden uzak kalmak konusunda değil de meditasyon yaparken benim işte biraz kendinle çalışma işi aslında meditasyon. Orada zorlandığım yerler oldu. Sonra keyifli oldu yine. Sonra yine zorlandım. Biraz inişli çıkışlı ama sonunda mutluydum bayağı Ya çıktığımda. şey olur ya böyle durumlarda seni en çok zorlayan şey aslında en bağımlı şeydir gibi bir durum olur ya mesela. Senin böyle zorlandığın şey ne oldu? Yani şu anki hayatına kıyasla diyorum. Bu teknoloji olabilir, telefon olabilir ya da işte haber takip etmek olabilir ya da dışarı çıkıp yürümek, farklı insanlar görmek ya da konuşmak falan filan olabilir. Seni mesela en çok zorlayan şeyler neler oldu bu anlamda? Ya öyle telefon aramadım. Aklıma bile gelmedi 10 gün boyunca. Yani son gün falan geldi. O da niye geldi? Hani ne oldu acaba falan diye düşünmeye başladım. Çünkü çıkacağımı biliyorum yarın falan gibi. Onun dışında konuşmamakta zorlanmadım. Sessizlik çok iyi geldi bana. Yani insanlarla da konuşmuyorsun. Herhangi bir iletişime geçmiyorsun bu süreçte tabii. Göz göze gelip iletişime geçmek gibi bir şey de yok. Sıfır iletişim mantığı. Sigara ara sıra içiyorum, ara sıra bırakıyorum. Zaten zorlandığım bir şey değil. Alkol hiç zorlandığım bir şey değil. Yani öyle çok bir şeyde zorlandığımı söyleyemem. En zorlandığım şey artık sona doğru geldiğimizde insanlara ne yaşadığımı anlatma isteği gelmişti. Çünkü hiçbir şey Hmm. anlatamıyorum, yazamıyorum falan. Hani abi ben böyle bir şey yaşadım falan. Rüya görüyorsun, anlatamıyorsun. Meditasyonda bir şey fark ediyorsun, anlatamıyorsun, yazamıyorsun falan. O zorlamıştı beni. Hani çünkü paylaşmak istedim. Orada bir sürü insan işte yaklaşık 70-60 arasıydı. Farklı deneyimler yaşıyor ama aynı pratik, aynı tekniği kullanıyorsun falan. O garip bir şey. Ben o yüzden işte etrafımdaki insanlar sen nasıl yaşadın, sen ne yaptın falan diye sorma isteği hasıl oldu. Ve anlatma isteği de istedim. Bir de insanlar hiç temas etmiyorsun. Yani dokunmak falan yok. Konuşmayı geçtim.
O da biraz garip hissettirdi. Böyle insanlara sarılasın falan geldiği anlar oldu. Yani abi bir insana temas edeyim dediğim anlar oldu. Ha, mesela cinsellik hiç aklıma gelmedi falan. O da enteresan. Böyle. Peki mesela bir 10 gün daha kalır mıydın? Yani zorlanırdım 10 gün daha kalsam çünkü artık iletişime geçme ihtiyacı hissetmiştim. Son gün, 9. gün, 10. gün. 10. gün zaten konuşmaya başlıyorsun da 9. gün bir ihtiyaç hissetmiştim artık. Şunları anlatayım bir falan. İhtiyacı hissetmiştim neler yaşadığım. Peki mesela işte şu an üstünden bir 10 gün falan geçti herhalde. Ya da bir hafta geçti. Hı, Şu an mesela 8 gün oldu. dediler ki gel bir 10 gün daha kal. Aynı şekilde kalır mısın? Kalırım, şu an kalırım. Yani çünkü orada hem tekniği zaten 10 günde yeni öğreniyorsun gibi bir şey oluyor. Üstüne pratik yapman gereken bir şey. Ben de yaparım ya. Çünkü oraya gidiyorsun abi yemek düşünmüyorsun. Gongla hareket ediyorsun. Bambaşka bir dünyadasın yani. İnsanlar saçma sapan şeylerin peşindeymiş gibi hissettirdi bana biraz da orada. Hani işte birileri ne bileyim bir hırsın peşinde, bir şeyin peşinde. Sen burada 10 gün hiçbir şey yapmadan sadece kendinle ilgileniyorsun. Bu değerli bir şey. Yani sadece vücudunla, duyumlarınla falan ilgilenmek özel bir deneyim yani bence. Bu Öyle hissettim daha doğrusu. dindarların, Müslümanların özellikle bir lafı var ya, fani dünya lafı var ya, fani dünya ile uğraşmayın, önemli Evet. olan ahiret falan filan tarzı. Sende de biraz ahiret dememişsin de fani dünya ile uğraşıyoruz tarzı bir yere varmışsın gibi. Peki Yani mesela öyle hissettirdi açıkçası. Çünkü daha kendimi tanımıyormuşum gibi hissettiğim için böyle diyorum. O 10 günde hani abi ben kolumu hissedemiyorum daha ya falan oldum yani bazen. Ben daha kolumu hissedemiyorum nelerden bahsediyorum falan diye düşün. peki oldu mu? Mesela size işte bu olayları anlatan ustanız ya da ne deniyorsa artık, yani e, kıdemli kişi. E, Öğretmen dedik Ö- biz. Sizin mesela öğretmende böyle bir şey oldu mu ilk gördüğünde? Bu ermiş ya, ya da hani konuşmasından bilmem nesinden böyle bir, bu hakikaten hani aşmış bazı şeyleri yani. Dediğim bir şey, öyle bir hava oldu mu yani? Aura, vibe olarak diyorum. Öyle bir aurası vardı. Sonya'ydı bizim öğretmenimiz. Bize e, ne beraber meditasyon yapan bizim sorular sorduğumuz ama orada önceden onun hocasının hocası olan bir kişinin videosu izletiliyor her gün. İşte birinci gün videosu var, 10. güne kadar video var. Aslında teorik olan altyapıyı ondan alıyorsun ama aklına bir şey takıldığında oradaki hocaya sorabiliyorsun tabii ki. O hoca da Sonya'ydı. Sonya da böyle aşırı nur yüzlü bir babaanne gibiydi. Tonton babaanne gibi. Hatta Kaç işte yaşında? yani tam bilmiyorum tabii de 60 falandır herhalde. 60 küsür falandır diye düşündüm. Veya daha yaşlı. Böyle çok aydınlık bir yerde göremedim hiç kadın. Hep meditasyon salonunda falan gördüm de. O yüzden. Ya Yani şöyleydi. Kadın şey gibi işte gözlüklü, tatlı, sempatik ve sanki ne desem anlayışla karşılayacakmış böyle gibi duran bir insan. Sürekli böyle merhameti vardı kadının. Hatta meditasyon için gelenlerden bir kişi de kadına şey dedi en son bitirdiğimiz gün. Sizden bir anne sevgisi hissediyorum bana doğru gibi bir şey dedi. Öyle bir hocaydı. peki mesela ben bu insanların, yani şimdi bu öğretmen olmuş ya, önceki hayatlarını çok merak ederim. Yani bu mesela bir yerden emekli mi? Ya da mesela 30 yaşında neredeydi, ne yapıyordu falan filan. O tip şeyleri çok merak ederim. Böyle bir bilgi edinebildin mi hiç? Oradaki öğretmenlerden ya da kim varsa işte. Yani oradaki insanlarla böyle kişisel çok konuşmuyorsun. Çünkü oraya geliş amacın o değil gibi. Yani o değil direkt olarak. Ama tabii Sonya'nın adını soyadını falan biliyorum yani. İstesem araştırıp bulabilirim bir durum var. Ama gidip Sonya'ya sormadım çünkü orada kimse birbirine böyle yani soru sormuyor onun için orada olmadığı için. Hani biraz daha kendine odaklanmanı istiyor herkes. O yüzden böyle şeyler konuşulmuyor genelde. Garip ya. Belki mesela acaba nerede çalışıyordu? Belki milyarder kadın ama hiçbir haberin yok mesela. Eşi de öğretmenmiş. Yani şey o da meditasyon öğretmeni. Onun ismi de Teun. Şimdi Sonya'nın şeyine bakıyorum da akademisyen, Hangi bölüm? asistant profesör, Ethics, Law and Medical Humanities. Tam alanını bulmuş zaten. Etnografi falan da çalışmış. Bir de
Mesela bütün bu deneyimi 3 kelimeyle anlatsan ne anlatırdın? Ne seçersin? Değişim, sabır, pratik. Değişim, sabır, pratik çok olumlu kelimeler hep. Yani biraz meditasyonu yansıtmasını istediğim için onları seçtim. Çünkü önemli yani. Orada zaten sürekli işte anicca dediği bir kavram var. Değişim demek. Anicca, anicca, anicca diyor. Değişim, değişim, değişim. Bunu anlatmaya çalışıyor yani sana. Sabır da işte o duyuları gözlemlerken kendi üzerinde sabırlı olman gerekiyor. Pratikte aslında sürekli pratik yapman gerekiyor. Bunun düşünceyle varabileceğin bir şey değil. Peki mesela kendi kendine kaldığında da mı konuşmadın? Yani şey olarak diyor mesela odada yalnızsın. Böyle sesli bir şekilde kendi kendine hiç konuşmadın mı? Ya Bir da öyle kere bir yaptım öyle bir şey. Biri şeydi, gong çaldı. Gongla bizi bir yerlere çağırıyorlar. İşte zaten her gün neredeyse aynı olduğu için günün programı holde, otelin holünde her katta asılı oluyor. Oraya bakıyorsun gong çaldığında ve saat de orada oluyor. Bir kere gong çaldı. Saat 5'ti. Ben de İngilizce işte five o'clock dedim ve yerimden kalktım. Çay içmeye gittim. Bir diğeri de bir şey oldu. Ne oldu hatırlamıyorum ama fuck dedim. aa abi bu ne ya? Onun dışında işte o da arkadaşım bir iki kez konuşmaya çalıştı. Ona sağ ol dedim falan. Öyle çok yani gerçekten konuşmadım bildiğin. Ne yiyip ne Server'la bir içtiniz? kere konuştum. O da beni hocanın yanına çağırmıştı o yüzden. Ne yiyip ne içtik? Vejetaryen yemekler. Genelde nohut, bezelye, mercimek, salata, işte kahvaltıda domates, salatalık, biber, biber diyorum. Zeytin, hoşaf vardı. Yulaf ezmesi vardı. Ekmek vardı. Çay var. Çay, siyah Öyle çay mı? çok siyah çay. Ama çay saatindeki akşam olan da orada zencefilli limonlu bitki çayı, bir de karışık bitki çayı vardı. Bir de yeni öğrenciler için meyve veriyorlar akşam. Yeni öğrenciler dediğinde bu kampa daha önceden katılmış öğrenciler oluyor. Katılmamış öğrenciler oluyor, pardon. Yani garip bir deneyim ya. Peki mesela insanlara tavsiye eder misin gitmelerini? Ben ederim herkese ya. Ya çünkü bu hayatta, bu dünyada şu anda kimse 10 günü sadece kendine ayırmıyor. Bu bayağı kritik bir şey yani benim için. Ya inan inanma onun anlattığı teoriye, anlatıya, pratiğe, tekniğe. Ama yani bir farkındalık gerekiyor insanlara. Biz geçen haftalarda işte bu ADHD'den falan, etiketlemeden, damgadan falan da konuşurken şey demiştik ya, insanlar yani ben demiştim. Kendinin farkında değil abi falan. Al işte yani farkında olmak için güzel bir, çok iyi bir şey yani ve ücretsiz bu sundukları şey. İstersen kamp sonunda, kamp bittikten sonra bağış yapabiliyorsun. Ama zorunlu değil yani. Sence peki mesela herkesi aldık koyduk buraya. Onar günlük periyotlarla. İşte Türkiye'deki herkesi koydun. Herkesi ama yani. Siyasi olur, polis olur, asker olur. Herkesi koyuyorsun böyle onar günlük. Ee, Türkiye böyle değişir mi çok sence? Yoksa çıkınca yine aynı şeye döner mi? Yani ilk başta çok değişir büyük ihtimal ama o pratiği devam ettirmediğin sürece yavaş yavaş aynı yere geliriz. Bir de herkesin aynı ciddiyetle yapması gerekiyor tabii. Oradaki verimi alabilmesi için o e, pratikten, teknikten. O da biraz zor bir şey çünkü sen orada kendine tek başına kalıyorsun ve düşünceler de bir yandan hücum ediyor kafana. Yani hiç kimseyle konuşmuyorsun falan ama eskiden yaptığın şeyler hatırlanıyor veya yeni yapacağın şeyleri düşünmeye başlıyorsun falan. Her yerden hücum ediyor kafana düşünceler. Onu da kontrol etmek de önemli o anda. Zaman algın değişti mi? Bu tip yerlerde çünkü hep o olur. Zaman ya daha yavaş akar ya daha hızlı akar ve çıktıktan sonra aslında daha çok fark edersin zamanın daha farklı bir yapıda olduğunu ya da olabildiğini. Yani zaman oldukça yavaştı çünkü meditasyona oturuyorsun ve saatlerce meditasyon yapıyorsun. Bazen meditasyon çok hızlı geçiyor. Bazen bakıyorsun sadece 15 dakika geçmiş ama daha işte bir saat var. Daha 45 dakika var, 50 dakika var falan devam etmen gereken. Orada biraz şey yıkılıyor yani. Biraz senin odaklanmana bağlı olarak değişiyor hem.
hem de o günün akışında biraz kendini nasıl hissediyorsan ona göre değişiyor. İyi hissediyorsan büyük ihtimalle odaklı bir şekilde meditasyonu yaptığında hızlı geçecektir. Ama kafan dağınıksa başka şeyler düşünüyorsan sana işkenceye dönebiliyor olay o anda. O da çok e, kontrol edebildiğim bir şey değil ama böyle böyle öğreniyorsun gibi bir durum var. O kontrol altına almayı, aklını, zihnini, e, biraz daha odaklı çalışmayı. Zor bir şey yani. Odaklı çalışmak bayağı zor bir şey. Onu anladım ben. Peki gün sonunda bu 10 gün senin hayatından böyle gençleştim resmen bu kadar mı fark eder mi diyorsun? Yoksa ya 10 gün böyle 5 yıl götürdü ömrümden mi diyorsun? Yani gençleştim mi bilmiyorum ama iyi geldiğine eminim. Yaşlanmadığıma da eminim. Biraz hem sessiz kalmak, uzak olmak bayağı iyi geldi dünyadan. Hem de kendime odaklanmam gerektiğini, daha fazla odaklanmam gerektiğini anladım. Ben hep toplum üzerinden düşünen bir insanım bazı şeyleri. Ama toplum üzerinden düşününce bazı şeylere ulaşman çok zorlaşıyor. Yani oradan yürümüyor işler genelde diye düşünmeye başladım biraz. Biraz daha ilk önce biraz kendini tanıdıktan sonra oraya yönelmek gerekiyor yani o yararını, verimini iyi alabilmek için toplumsal çalışmalarda Ya kendine onun odaklanmadan toplumsal bir şey yapmaya çalıştığında biraz farkındalıksız bir iş yapmış oluyorsun aslında. onun dengesini iyi ayarlamak gerekiyor zaten aslında biraz. Hem kendinin farkında olup hem de toplumsalla vurmak gerekiyor. Diğer türlü çünkü şey bir risk oluyor işte. Ya politik felsefelerle söyleyeceğim ya böyle çok liberal olup abi her şey bireyde bitiyor diyorsun. Birey isterse yapar, birey isterse olur diyorsun. E, Ya da diğer tarafa geçip işte her şey kurumlarda, her şey devlette biter diyorsun. O ikisinin dengesini aslında biraz ayarlamak gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta da şeyi görüyorsun. Bunun böyle yansımalarını görüyorsun. Yani her şey bireyde biter diyen insan her şeyi kendisinde bulabiliyor ve narsistik bir yere varabiliyor aslında. Yaptığı bir şeyi çok büyük gibi görebiliyor falan filan. Biraz onu şeyi anlamak gerekiyor yani. Senin hayatın o kadar önemli değil. Ama diğer taraftan kendi hayatını da sıfırlamaman gerekiyor yani. Tamam, yaptığın bir şey senin için büyük olabilir ama şeyi de anlamak lazım yani. Bu toplumda belki hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece senin hayatınla ilgili bir şey değiştirecek. O ikisinin dengesini iyi bulmak gerekiyor. Çünkü diğer yandan da mesela solcular çok şey der. Yani böyle bireyi neredeyse tamamen egale edip her şeyi böyle örgütlülerde, örgütlenmek, işte sınıf, grup falan filan tarzı bir yaklaşıma varır. Ya da her şey devletin, işte kapitalizmin suçudur falan filan tarzı. O da yanlış ama bir yandan şey de yanlış. Ben hep şey diyorum zaten. Birey çok salak olunca hiçbir şey yapamazsın o bireyle. Yani o yüzden böyle bir bireyi de bir yere kadar getirmek gerekiyor. Getirmek gerekiyor dediğim o bireyin kendisinin gelmesi gerekiyor. Yani dışarıdan dayatılan bir şey değil de mesela atıyorum ya ben mesela şöyle bir iddiada bulunayım. Türkiye'deki işte herkese yapsan böyle bir meditasyon kuralı koysan zorunlu bir şekilde devlet şeyiyle. Yani gireceksin bir odaya polis kapında bekleyecek ve meditasyon yapacaksın tarzı. Hani böyle biraz abartarak söylüyorum da. Ee, Bence mesela bizim internette gördüğümüz birçok salaklık ortadan kalkacak yani. Ya da birçok böyle ne denir? İşte incel tutum ya da faşizan tutumlar mesela ortadan kalkabilir diye düşünüyorum ben. Ya da bu işte daha basit bir şekilde ADHD bilmem ne falan filan tarzı muhabbetlerin de birçoğunun ben ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü işte senin dediğin gibi aslında insanlar kendiyle çok vakit geçirmiyor ya da kendisinin farkında olmuyor. O yüzden böyle hep dışarıdan bir şeylere pinliyorsun kendi dertlerini ya da Hı hı. iyiliklerini. O sıkıntılı bir şey. Bir de tabii sen yokken o ADHD mevzusu 80 bin falan izlendi. İnanılmaz bir etkileşim aldı. O da çok garibime gitti yani. Hiçbir reklam almadan bu kadar izlenen çok ben dedim ne oluyor yani? Bu kadar kardeşim sakin olun falan. Orada şeyi anladım ya hani demek ki herkesin böyle bir derdiymiş o. Ama Hı hı. bu şey çok garip oluyor yani. Herkesin böyle bir derdi olması kötü bir şey. Yani buna herkesin tanık olması kötü bir şey aslında. Ya çünkü biz kaç tane 700 tane falan Reels var Instagram sayfasında herhalde. Birçok sorundan bahsettik ama hiç bu kadar hani böyle şey olmadı. İnsanlar kendisine e, ne denir? Kendisine uygun hissetmedi. Yani öyle Reels'ler oldu ama bu kadar
kendi dertleri saydıkları bir dert hatırlamıyorum. Bu çok garibime gitti yani. Herkesin demek ki çevresinde böyle bir insan var. Sen ADHD'sin, ben ADHD'yim falan filan diyen. O garibime gitti yani. Ee, Bir de buradan şuna geçeyim. Geçen ben Twitter'da bir şey gördüm. Yeni bir trend varmış. Raw Dogging Boredom diye İngilizcesi. Türkçe'ye çeviremedim yani tam olarak. Olay şu, bu Z jenerasyonuyla gelişen bir trendmiş. Yaptıkları şey şu abi. 15 dakika sayıcı açıyorlar. Saatten, tabletten her neyse. 15 dakika önce hiçbir şey yapmıyorlar. Yani meditasyon da değil ya da ne bileyim kendini dinleme falan da değil. Olay sadece hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir teknolojik alet yok. Kendi odandasın. Hiç kimseye görüşmüyorsun falan filan. Ve 15 dakika böyle oturuyorsun sadece. Mesela. Bu sence nasıl bir trend? Sence meditasyona yakın mı yani? Ya da işe yarar bir şey mi? Yani 15 dakika azmış ama tabii bir gün içinde durmak için iyi bir vakit. 15 dakika. Bence bir parıltı var gibi hissettirdi bana vibe'ı. Yani 15 dakika hiçbir şey yapmadan oturunca da aklına bir şeyler geliyordur, düşünüyorsundur. Çünkü odaklandığın bir şey yok ve akışta oluyorsun büyük ihtimal bir şekilde. İyi yani 15 dakika öyle bir durup düşünmek falan. Çünkü Ya hiçbir bir şey tane. yapmamak diye bir şey yok ya Hı aslında hı. yani. Bir şey yapıyorsun ve 15 dakika işte o ekrandan uzak kalmak, kitap okumaktan uzak kalmak, yazı yazmaktan falan bu iyi bir şey yani aslında. Ya bu 15 dakika içinde yemek de yok. İşte su bile yok falan filan. Televizyon zaten yok. Müzik yok. Telefon yok falan filan. 15 Hı dakika hı, sadece oturuyorsun ve belli bir pozisyonda değil. Yani bir tane video var. O videoda kız mesela işte bir bağdaş kuruyor, bir arkasına yaslanıyor falan filan. Yatış pozisyonunda değil ama hani pozisyon değiştiriyor yani. 15 dakika boyunca öyle bekliyor aslında sadece. Denebilir. Böyle bir trend varmış. Bakalım yayılacak mı onu da merak ediyorum. Ama Avrupa, Amerika'da falan yayılabilir. Böyle şeyleri sever onlar. Garip. Onlar için garip bir şey oluyor bu. deneyim Ee, ya yayılsın. evet. Sen yokken ne oldu dünyada diye düşünüyorum. Ee, Amerika'da, New York'ta Müslüman belediye başkanı seçildi. Zohran Mamdani. Sosyalist belediye başkanı. Evet. Başka Sudan'da iç savaş çıktı. Balıkesir'de deprem oldu birkaç kere. Hala oluyor bu arada. Ben Bursa'dayım. Hala sallanıyor ve e, kendimden de çevremden de birçok insandan duyduğum bir şey var. Ya otururken sallanıyor gibi hissediyorsun. Ama e, bu böyle herkes de oluyormuş. Yani benim konuştuğum herkes söylüyor bunu. Ve bazen gerçekten sallanıyorsun falan. Böyle Hmm. garip bir olay oldu. Onu da bilmiyorum ne zaman geçecek onu da anlamadım. Başka Türkiye'de ne oldu? Türkiye'ye çok bakmadım. Ya da aklıma gelmiyor şu an. Türkiye'de en son şey oldu ya. Sana demin dedim. Dilovası. He, ben Dilovası'nı not almışım ya. Dilovası'nda 6 işçi yaşamını yitirmiş fabrikada. Fabrika Evet. yangınında yaralanan işçilerden bir tanesi Ayten Aras yaşananları anlatmış. Bu Oksijen'den almıştım bunu. Yangın merdiveni ya diyor ki yangın merdiveni ya da acil çıkış kapısı olsaydı kendimizi kurtarırdık. Kimseye de bir şey olmazdı. Kapı ve cam olsaydı herkes kendini atardı. Ya kendini çıkarırdı ama yoktu diyor. Ve işletmede yangın söndürme sistemi var mı diye soruyorlar Aras'a. Aras da diyor ki hiçbir şey yoktu. Yemek bile vermiyorlardı. Cebimizden ya da evden getirdiğimiz yiyecekleri yiyorduk şeklinde cevap vermiş. Yani bu garip ya. Yani bir fabrika açıyorsun. Fabrika kuruyorsun, inşa ediyorsun. Sonra o fabrikayı başka bir işletmeye satıyorsun. Hani ilk kullanan işletme olduğunu varsayalım. El değiştirmediğini. Ve bütün bu süreçlerde kimsenin aklına bir yangın merdiveni koymak, bir cam koymak, bir afet, Abi yangın durumunda bir şey açmak falan aklına gelmiyor. zaten kaçakmış ya. Kaçak yapmışlar. İşkurun yanında kaçak bir iş yeri açmışlar adamlar. İki tane çocuk işçi ölmüş. Cinayet bu. Bir tanesi 18 yaşında. O da çocuk işçi sayılır. Yani ve verdiği para para değil. Günlük 500-600 lira diyor falan. Yemek yok. Çay yok. Kalan olursa içiyorlarmış çayın dibini falan. Kalan Yani mı? günde 12-14 saat falan diyor çalışma şeyine. İnsanlar şikayet etmiş CİMER'den. CİMER işte bize işçilerin ismini verin, neler eksik tam onları yazın falan diye geri dönüş yapmış. Oldu. Yani Ya Cimer'in inanılmaz bir şey ya. Yani bu kadar göz önünde olup bu kadar göz ardı edilen insan hayatı inanılmaz bir şey yani. kaçak fabrika nasıl açabiliyorsun ya?
böyle bir şey var mı ya? Fabrika büyük bir şey değil mi abi? Abi bir tane fabrika dediğim parfüm yapıyorlar zaten. Yani büyük ihtimalle başka bir şey olarak kullanılıyordu. Sonra ona dönüştü. Ve bir iş yerinde şey olmaz mı? Yangın söndürme tüpü olmaz mı ya? Yani bunlar ruhsat verilirken bakılan şeyler ya. Yani bir yangın merdiveni olmaz mı yani böyle bir şey? Tek giriş çıkış olur mu bir yerde ya? Yani ben hani iş yeri açmadım ama biliyorum etrafımda insanlar var. Mimar var, şu var, bu var. Ruhsat alıyor insanlar. Dükkan açıyor. Böyle bir şey değil oğlum yani. Bir sürü para cezası var, şunu var. Kontrol ediyorlar. Bir sürü adam geliyor, bir geliyor, bakmış olmamış diyor, ruhsatı vermiyor. Ya ben Sonra uğraştırıyor falan. Böyle bu işler yani bu normalde. bu konuda şunu söyleyeyim. Ben bu deprem oldu ya, 6 Şubat depremi. Ben dedim ki ulan bunlar hani herhalde binaları kötü yapmış. İşte bir malzemeden çalmış. Ne bileyim, bir şeyleri yanlış yapmış. Yani bilerek eksik yapmış falan diye düşünüyordum. Sonra bir gün hem mimar, işte bir tane mimar, bir tane de inşaat mühendisi bir arkadaş var. Onlarla konuşurken sordum bunu. Dedi ki ikisi de şunu dedi: yani sen eğer bir yapıyı, bu basit bir evde olabilir, fabrikada olabilir, yapana kadar o kadar çok belediyeye gidip geliyorsun, o kadar çok onay alıyorsun, o kadar çok imza alıyorsun ki dedi. O yapıyı eksik ya da hatalı yapman imkansız dedi. Yani ve ben şeyi demiştim mesela, inşaat mühendisi arkadaşlar, şu an bu binalar sağlam mı demiştim diğer şehirlerdeki. Dedi ki yeni yapılan bir binanın depremde yıkılması, yani çok büyük bir deprem olmadığı sürece, çok zor dedi. Çünkü kuralına uygun yapıyorsun, yapmak zorunda kalıyorsun dedi. Belediye geliyor, onay alıyorsun, bir daha gidiyorsun, proje onaylatıyorsun, onlar geliyor, teftiş ediyor falan filan. Yani birçok süreci varmış bu olayın, bina yapım süreçlerini. Ve imkansız dedi yani. Ama işte bir bu var. Yani bu, bir yerde şunu anlıyorsun. Kuralına göre yapmaya çalıştığın zaman önünde birçok prosedür var, birçok kural var vesaire uyman gereken. Ama bir yandan da biz hala işte şeyi okuyabiliyoruz. Ruhsatsız bir fabrikada yangın tüpü olmadan insanların 14 saat çalıştırılabildiğini okuyoruz. Ya burada şey çok benim kafamı karıştırıyor. Ya bu iki durum aynı anda nasıl mümkün olabiliyor? Ya bir yanda kaçak bir kat bile çıkamıyorsun. Çünkü yıkıyorlar, teftiş ediyorlar falan filan. Ama diğer yanda 14 saat çocuk işte çalıştırabiliyorsun. Yangın tüpü yok, hiçbir kontrol yok, güvenlik yok falan filan. Bu garip bir durum ve hala benim düşündüğüm şey şu: yani bu sorun nerede patlıyor? Yani belediyede patlıyor diyorsun, belediye kontrol ediyorum diyor. Muhtarlıkta patlıyor diyemezsin, muhtar kontrol ediyorum diyor falan. Yani bu sorun nasıl ortaya çıkıyor, onu hala tam anlayamadım açıkçası. Yani yazıyor, ruhsat vermiş belediye ama iskan izni yok, fabrikanın güvenlik onayından geçmiş, itfaiye uygunluk raporu yok falan. Yani bir şerefsizlik var yani burada. Ya abi ruhsatı nasıl verdin sen böyle bir yere? Nasıl bir ilişkiniz var sizin? Yani ne yaptılar ruhsat verdin adam? Hiçbir şey, güvenlik raporu yok. İtfaiye uygunluk belgesi yok. Fabrika bak zaten sigortasız çalıştırıyorsun insanları ya. İnanılmaz gerçek. İnanamadım ben görünce haberi. Yani inandım tabii ki de. Garip. Ya bilmiyorum. Ya bir noktada sorun var ama ben o sorunu hala anlayamadım açıkçası. Ee, Şey gibi de değil bu arada. Ben önceden hani parasını basıp her şey yapabilir diye düşünüyordum insanların. Ama şu an şeye de biraz daha yakınım. Hani parayla da yaptıramayacağın şeyler oluyor gerçekten gibi düşünüyorum. Ama işte nasıl yapıyorlar, nasıl ruhsatı alabiliyor mesela, hiçbir fikrim yok. Hala anlamadığım şeylerden biri bu. Olan yine işte O oradaki onun çocuklara kalıyor. kankası, o onun yalakası. Konuştuk ya bunu Rojin K5'te de. Rektör üzerinde. Emniyet müdürü şunun şunu. Bunun bunu. Garip Böyle. ya. Vallahi garip. Var mı başka konu geçelim. Başka, geçen Twitter'da şunu gördüm. İnsanların eline eğer tekrar 20 yaşında olsaydım yazılı bir A4 vermişler. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı. Ben sadece fotoğrafları gördüm. Bunun daha büyük bir kolajı varsa atın lütfen. Ve insanlardan işte tekrar 20 yaşında olsaydım ne yapmak isterdim tarzında cevaplar almışlar diyeyim. Şimdi erkeklere sormuşlar. Mesela 25 yaşında biri demiş ki sigaraya başlamazdım. 60 yaşında biri ticaret yapmak isterdim demiş. 30 yaşında biri de futbolcu olmak isterdim demiş. Şimdi erkeklerin cevapları sıkıntılı değil. Ya sıkıntılı değil dediğim böyle biraz komik, biraz e, eğlenceli diyebileceğimiz cevaplar var. Şimdi bir de 4 tane kadın var.
Bir tanesi demiş ki 45 yaşında bana değer veren bir eş ile birlikte olmak isterdim. İkincisi demiş ki üniversite okumak isterdim. 39 yaşındaymış bu kişi. Ee, 44 yaşında biri gençliğimin kıymetini bilirdim demiş. 45 yaşında biri sadece kendim için yaşardım demiş. 37 yaşında biri de okumak isterdim demiş. Bu şöyle bir şey yarattı bende. Ya kadınların hayatla alakalı pişmanlıkları çok büyük. Yani çok kökenden gelen pişmanlıkları var. Mesela işte bana değer veren biri diyor mesela. Diğer yandan erkeklerin böyle daha sigaraya başlamazdım, futbolcu olurdum tarzı böyle daha okey. Bu da Daha aslında hani soft, basic evet, şeyler. bu da aslında evet örneklememiz burada çok küçük bir grup yani 8-9 kişi falan. Ama e, erkeklerin istediği şeyler daha fazla oluyor hala ve yani bu hala dediğim 2025 yılındayız. 40 yaşında olan biri 85 doğumlu. Yani baktığında işte gençliği dediği 2000'lerin başı. Ya 20 yaşındayken işte 2005 falan oluyor. Ve 2005'te bile 2005'ten sonra da yani şu an günümüzde bile hala işte kadınlara şeyi verememişiz dediğim toplumsal olarak yani. O nasıl denir? Hayatı sağlayamamışız. İstedikleri gibi bir hayatı sağlanmamış yani. Geçen bir de bir şey daha okudum. Bu şey diyordu. Şimdi bu Trump'ın bir açıklaması varmış önceden. 2016 yılında falan. İşte kadınlar hakkında sert sözler söylediği bir ses kaydı ortaya çıkıyor. 2016 yılında. Sonrasında Cumhuriyetçi Parti'den iki kişi diyor ki eşlerimizi ve kızlarımızı tahkir ettiğini bu sözlerin bunu söylüyor. İkincisi de Cumhuriyetçi sözcü bu da Beyaz Saray'da Paul Ryan kadınların nesneleştirilmesi değil savunulması ve hürmet görmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi ben bu açıklamaları okuduğumda ilk şey dedim. İyi yapmışlar dedim. Tamam mı? Dedim ki kadınları savunmuşlar. Hani iyi yapmışlar falan. Sonra bu yazar birkaç cümle sonra şunu söylüyor. Bu kişilerin açıklamaları yani savunma yapan kişilerin açıklamaları aslında hala geleneksel aile modelini yani birinci açıklamada işte eşlerimizi ve kızlarımızı yani kadınlar bizim eşlerimiz ve kızlarımız olarak görüyor diyor. Hala o toplumsal geleneksel aileden dolayı bu insanları savunma ihtiyacı doğmuş bu insan için. Bu açıklamayı yapan kişi için ve kadınları kadın olarak savunmamış aslında eşi ve çocuğu, eşi veya kızı tarzında savunmuş. Diğerinde de hürmet diyor. Mesela eşit muamele görmesi gerektiğini değil kadınların, hürmete nail olması gerektiğini söylüyor diyor. Aslında bu Şey da gibi, kadınlar çiçektir gibi bir şey bu. evet hani o söylemde de mesela kadınlar çiçektir de aslında en başta kulağa böyle çok güzel gelen bir söylem ya. İşte kadınlar çiçektir bizim başımızın tacıdır falan filan tarzı. Orada da aslında hala hani böyle kadını işte kadın olarak değil yani bir insan olarak değil daha narin işte estetik olarak daha güzel falan filan tarzı bir yerden bakıyorsun. Ve şeyi fark ettim ya yani bu çok garip bir e, şekilde dünyanın her yerinde ya bu iki insan Amerikalı ben Türkiye'deyim. Bu demin andığımız insanlar da Türkiye'den mesela. Bu dünyanın her yerinde kemiklerimize kadar işlemiş mesela. O çok garibime gitti. Yani herkes aynı düşünüyor. Üç aşağı beş yukarı erkekler olarak. Herkes böyle kadınlar çiçektir. Kadınlar hürmet gösterilmeli. Eşimiz, işte bacımız falan filan tarzında. Bu enteresan geldi ve bunun da mesela nasıl değişeceğini hala kestiremiyorum. Yani bu kadar etine kemiğine işlemiş bir fikrin gerçekten nasıl değiştirileceğini tam hayal edemiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Hayalimin ötesinde bir şey oluyor bu. Bunun Yani nasıl olasılığı diyebilirim. ataerkinin nasıl bu kadar gerçekten dallanıp budaklanıp her böyle bulabildiği kanala girip orayı işlemesi enteresan bir şey gerçekten. Çünkü bu sadece bizi de etkilemiyor. Yani erkekleri de etkilemiyor. Kadınları da, o erkekleşen kadınları da görüyoruz ya, o da yani tersine çevirmesi çok zor bir şey haline geliyor. İşte sırf anne olmak için yaşamak, sırf ideal eş, işte threadwife olmak falan. O threadwife kavramı çıktı bu ara. O ne ya? Yani sürekli işte evde çalışmayıp kendi çoluğuna çocuğuna yemek yapıp işte doğal organik beslenme, evden çıkmama var ya, Instagram'da Reels'ler falan. İşte bir çiftliğimiz var.
erkek zengin, kadın evde çocuk doğuruyor ve sürekli çocuklarla ilgileniyor. Organik ne bileyim ekmek yapıyor, şunu ekiyor, bunu ekiyor, öyle yaşayıp gidiyorlar kafası. Yani kadının sadece oraya kitlenmesi, oturtulması ve bir süre sonra tabii ki bunun özümsemesi aslında bu doğal bir şey tabii ki bu kadar baskı, bu kadar e, tekrardan sonra yani bir kere bir şeyi 40 kere söylersin ve o gerçek olur yani. Bir şeyi 40 kere yaşar bir jenerasyon ve bir anda normalleşir gibi bir durum var burada da. O yüzden bunu ataerkil gücü bir aşağı çekmek, bir sıfırlamak falan çok zor bir şey yani artık. Zaten o geçen hafta da yayınladığımız bölümde konuşmuştuk ya. Yani o anaerkil topluluktan tırnak içinde ataerkil düzene geçişte birçok araç var kullanılan orada. İşte orada yazıdan bahsediyor falan. Belki yeni bir araçla bu durum eşitlenebilir. Yani bir anlatı aracıyla, bir gösterge aracıyla yeni dünyada önümüzdeki senelerde belki öyle eşitlenebilir yani kadınların daha etkin olduğu, daha iyi kullanabildiği falan. Yani bu aklıma geldi benim şimdi düşünürken. Nasıl tersine döndürülebilir veya bir yerde eşit hale gelinebilir bilmiyorum. Çok işlemiş yani benim içime, senin içine, kadınların içine. Enteresan. Garip ya. Bir de şey var ama bazen de öyle düşünüyorum. Mesela bu ya 1800'lerde şu an Amerika'da biz beyaz olsaydık büyük ihtimal şey düşünecektik. Abi siyahlar zaten köle ya falan diyecektik. Hani bu doğanın kanunu bu. Ve başka bir dünya düşünemeyecektik. Hatta bu Tarantino'nun bir filmi var ya DiCaprio'nun oynadığı Inglourious Basterds değil. Neyse unuttum şimdi. Orada da işte bir siyah köle var falan filan. Hani Ha, orada Eightful, Eightful, Eightful muydu? Eightful değil ya. Django. Zincirsiz. Orada işte hani böyle bir siyah köle vardı ve bu çok yani atın üstünde siyah görmek bile böyle insanları dumura uğratan bir yapıdaydı mesela orada. Hani o dönemde başka bir alternatif düşünmek imkansız gibi bir şey ya. Ama şu an mesela geriye dönüp bakınca abi varmış ya alternatif. Siyahlar da insanmış falan diyoruz yani. Ee, belki hani böyle bir 100 yıl 200 yıl sonra da hani bizim bu şu anki halimize bakıp şey diyecekler. Oğlum kadınlar da eşitmiş işte siz niye böyle salakça bir şey yaptınız falan gibi bir şey denecek diye düşünüyorum Yani ama ben şey çok garibime gidiyor sadece abi binlerce yıllık ya. Yani o makalede mesela hani 10 bin yıl önceye falan atıf yapıyor herif yani bilmem ne dönemine çağına falan. O dönemden beri devam eden bir şey garip geliyor sadece bu kadar uzun ve kökleşmiş olması. yani şöyle bir sıkıntı var. Geçmişe bakıp işte siyahiler zaten köle diyen insanlar vardı tabii ki çoğunluk. Ama diğer türlüsün diyen insanlar da vardı. Çünkü olmasaydı şu an böyle olmazdı. O yüzden geçmişe baktığında abi siyahiler zaten köle yerine o siyahiler de insan diyen insanı görmek daha mantıklı. Çünkü o da varmış demek ki şu an buradayız gibi düşünüyorum. Yani şu an düşündüm. Daha mantıklı geldi. Yani geçmişte örnek verirken abi o zamanların şeyine göre düşünmek lazım diyoruz ya. Hı Aslında hı. çok da lazım değil demeye getiriyorum. Doğru. Evet. Çünkü öyle olsaydı zaten buraya hiç gelemezdik yani Doğru doğru. O gibi bir mantıklı durum. bir bakış açısı. Ya şu an düşündüğüm, sen dedikten sonra düşündüğüm bir şey yani. Mantıklıymış gerçekten. Şimdi bir de Ankara mevzusu var. Bu mevzu sen yokken oldu sanırım. Kızılay tabelası saçmalığı. Bir kız galiba Twitter'da işte Kızılay tabelası asıldı Ankara'da. Ondan sonra millet gitti asıldı oraya aynı şekilde poz vermeye başladı. Önünde sıralar oldu. Sonra tabela çalındı. Ankara Belediyesi yeni tabela astı. Barfix çubuğu astı bir ara. İnsanlar etiketler yapıştırdı. Geçen yine çalındı galiba bilmiyorum. Ve hala önünde sıra var. Ya bu neden ya? Neden yani neden böyle bir şey var mesela onu anlayamadım. Abi Ankara'da yapacak bir şey yok çünkü. İnsanlar da böyle şeyler arıyor. Biri tabelaya asılmış. Hadi ben de aslayım. Sonra sıra oluyor. Sonra sticker yapıştırıyor. Sonra çalıyor bir tane mal. Böyle devam ediyor. Ankaralılar biraz böyle ilginç geliyor. Yani ben de anlamadım. Çıkınca gördüm bu arada. Anlamadım abi ne olmuş, ne alaka, bir Sen anlamı ne falan. gitmedin mi? Yaşlandım belki. Sen daha gitmedin mi ya? Ankara'dasın ve daha Yok tabelaya gitmedin ben mi?
Ben daha bu sabah geldim. Tamam, bugün bir Altı gidersin buçukta işte. ta Doğru, 6.30'da geldim. Boş olurdu, tabela asılırdım da ama fotoğraf çekecek yok. Ya çok garip. Ee, Bir nedeni varsa yazsınlar, ben merak ettim. Olay ne yani? Bilmiyorum. Ya bir de bak, bunu geçen gördüm. Bakayım, zamanımız var. Abi, İtalya'da bir dava açıldı. Tamam mı? Yeni bu. Ee, Şöyle bir dava bu. Savcılar başlattı. 1990'larda Saraybosna kuşatması sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek Bosnalı sivilleri eğlence için öldüren Milanolu zengin hafta sonu keskin nişancılarını soruşturmaya başlamışlar. Olay şu: Milanolusun, çok zenginsin, tamam mı? Ve Bosna'da işte savaş var. Orada gidiyorsun, para veriyorsun birilerine. Seni alıyorlar Milano'dan, götürüyorlar Bosna'ya, eline silah veriyorlar. İşte bir yere konumlandırıyorlar seni ve diyorlar ki istediğine sık. Sen zevkine insan öldürüyorsun yani. Burada da insanları öldürmek için 80 ila 100 bin euro arasında ödeme isteniyormuş. Çocukları öldürmek içinse daha fazla. Böyle bir sapıklık olmuş yani 90'larda İtalyan zenginler arasında. Bu bir de aklıma şeyi getirdi. Bu Succession'ın bir bölümünde bunlar para verip avlanmaya gidiyordu ya. Hatırlıyor musun Evet. onu? Hatta Hı işte hı. birini, geyiği mi ne vuruyordu, avcı vuruyordu da zengin vurdu falan diyorlardı galiba. Öyle bir mevzu da oluyordu. Ya bunun insan versiyonu ve para ödeyerek gidiyorsun. Bu çok korkunç bir şey ya. O dönem biraz, yani hiçbir şekilde insanların haberinin olamadığı ve orada işte kimin borusu ötüyorsa oraya giden UN askerleri, Hollandalı askerler, ne bileyim Yunan askerler de varmış, geçen öğrendim. Hatta Yunan arkadaşlar. Onların kendi aralarında döndürdüğü iğrenç, artık orada kimsenin kimseyi umursamadığı bir ortamda dönen insan hayatı üzerindeki kumar gibi bir şey yani aslında. Ha, sen öldürmek mi istiyorsun? Katliam mı yapacaksın? Gel. Ben sana yolu açayım. Ha, şöyle bir şey yapsak iyi olur. İnsanları sniperla vururuz. Mantıklı diyor zengin de orada. Böyle bir şey var diyorlar ona. O da gidiyor falan. Ya ben Yani bunu bu böyle arada yıllar sonra ortaya çıkması da enteresan. Ben buna benzer bir şeyi bu arada Ukrayna Savaşı'nda da okumuştum. Zenginlerin Ukrayna'ya gidip o savaşta insanları öldürdüğünü okumuştum keyfine. Ama hani çok da devamını okumadım ya da çok ben bakmadım ya da bir şeyler oldu, kaynadı falan. O yüzden hani çok hakim değilim, oldu mu olmadı mı, ama öyle bir dedikodu duymuştum. Şimdi Bosna'da da olması, yani bu zenginlerin nasıl diyeyim, yani tecrit altına falan alınması lazım ya herhalde. Başka türlü yani olmayacak. Bunu da hani garip şeyi düşünüyordum ben. Ee, işte çok zengin olduktan sonra bir yerden sonra can sıkıntın oluyor ya, her şeyi elde ediyorsun ve daha farklı şeyler Hmm. arıyorsun. İşte Epstein adası mesela, hani bunun böyle bir Hı hı. arzı aslında. O talebe bir arz şeklinde. Hatta geçen Trump'ın da mailleri çıktı. Epstein'ın Trump'a dair mailleri bir daha çıktı. Dün mü, 2 gün önce mi ne? Yani daha ne kadar sapıklaşabilir, daha ne kadar insan dışına çıkabilirler, onu merak ediyordum, ama her seferinde de daha garip şeyler buluyorlar ve yapıyorlar ve kimse de bir şey demiyor buna. Ya bu soruşturmanın da ben sonuca bağlanacağını düşünmüyorum yani. Belki gözden düşmüş zenginler falan varsa onları alırlar içeri de hala İtalya'nın milyarderini alamaz yani bence içeri. Ee, Garip ya, bilmiyorum, çok korkunç. Bu arada Gazze'de de hani okey, ateşkes falan devam ediyor güya ama hala İsrail güçlerinin o özellikle yerleşimcilerin saldırılarının arttığını o Batı Şeria'da, West Bank'te görüyoruz. Hala askerlerin bölgede olduğu videolar var falan. Orada da ateşkes adı altında aslında insanların hayatını daha kötü hale getirebiliyorlar yani hala. Orayı da bir hatırlatmak istedim yani. Aklıma geldi. Böyle bir haber, çok büyük bir haber falan yok ama zaten olmasına gerek de yok. Çünkü durum hala o kadar kötü ki yani sadece daha az konuşulmaya başlandı ateşkesten sonra. Evet, evet. Hala saldırıyormuş İsrail. Bir de son olarak sana şimdi 5 tane soru soracağım. Hazır meditasyondan da çıkmışsın falan. Evet ya da Zor hayır sorular diye, abi. evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Başka bir şey yok yani. Ee, Tamam. Kelime bulmakta zorlanıyor musun? Hayır. Tamam. Randevularınızı ya da eşyalarınızı sık sık unutuyor musun? Hayır. Yeni bir şey öğrenmek sana zor geliyor mu? Evet. Aynı anda iki işe odaklanmakta güçlük çekiyor musun? Sabahları yorgun uyanıyor musun? Yani hayır. 5'te 2 evet var. Şimdi Profesör Derya Uludüz
Demiş ki eğer bu 5 sorudan 3'üne veya daha fazlasına evet diyorsan beynin biyolojik yaşından daha yaşlı demekmiş. Sen sınırdasın. Yani 5'te 2 yapmışsın. O yüzden e, Yani son soruya hem evet hem hayır. Yorgun bazen uyanıyorum, bazen uyanmıyorum. Kelime unutuyor musun? Genellikle unutuyorum ama unuttuğum da oluyor. Ne diyeyim? işte Böyle abi soru mu olur? buna işte cevap vereceksin. Sıklığı önemli burada. Ya atıyorum sabah 5'te yattıktan sonra uyandığın zaman yorgun hissedebilirsin zaten. Ama hani atıyorum gece 12'de yattın, 11-12'de yattın. Ama sabah 8'de 9'da kalktığında hala yorgun uyanıyor musun? Ve şey gibi değil. Ya ben öyle düşündüm. Hani uyanmak istememek gibi değil. Ya böyle zaten uyanmak istemezsin. Hani yatakta kalmak istersin falan filan. Üşenirsin vesaire. Ama hani yorgun uyanmak daha farklıdır ya. Hiçbir şey yapacak gibi hissetmezsin yani. Kendinde o gücü bulamazsın Tamam falan. tamam anladım. Ama diğer sorular da saçma. Yeni bir şey öğrenirken zorlanıyor musun? Tabii ki zorlanıyorum. Hayır, sana zor geliyor mu? Zor geliyor tabii ki. Nasıl yani? Tabii ki zor gelecek oğlum. Yeni bir şey öğreniyorsun. Orada nasıl diyeyim? Ya bir şey anlamaya çalışmak okey zaten. Hani zor gelir, kendi zorluğu vardır da o biraz şey, gerçekten o yaşlılarda daha çok gördüğüm bir şey o benim. Hani böyle öğrenmek istemiyor, anlayamıyor artık. Hani bu şey gibi değil, salak demek değil bu. Ya da beceriksiz falan filan gibi kötü bir yere giden bir şey değil bu. Ama basmıyor yani, kafası almıyor onu bir şekilde. O anlamda bir zorluk gibi düşündüm ben. Benim bu arada bir tane hayır var, bir tane evet var. O da aynı anda iki işe odaklanmakta güçlük çekiyor musun? Ben hiçbir zaman aynı anda iki işe odaklanamam. Ee, Onun dışında geri kalan hepsi hayırdı benim için. Ben hiç bilmiyorum. Ya Ama bilmiyorum bana hepsi çok normal geliyor. ya bu arada benim mesela beyin yaşım biyolojik yaşımdan aynı diyor benim sonucuma göre. Ama benim tanıştığım ya da hayatımda olan kimse de bana bunu demiyor. Bana herkes yaşlı diyor mesela. O yüzden bilmiyorum yani. Ama bu böyle ya bu zaten makara bir test ama herhalde anlamak için yani bir belirteç en azından giriş aşamasında diye düşünüyorum yani. Yani bu kadar evet ya 5'te 5'ine evet diyorsan atıyorum. Yani bir ne bileyim bir gidip bakabilirsin. Ha, belki ne bileyim beyin gerilemesi, Alzheimer falan filan bir şey çıkar. Erken teşhis falan böyle. Bir bakın buraya sizden. Aynen. Ha bir de bak son bir haberim daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu Twitter'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası diye bir sayfa var. Böyle bir sendika varmış yani. Burada şimdi burada özel okul öğretmen ya özel okul sahiplerinin bir WhatsApp grubu çıkmış ortaya, tamam mı? Hı Bir hı. ilçedeki, bir ildeki, ili de söyleyeyim Kocaeli'nde bir özel okul öğretmenlerinin, özel okulların sahiplerinin bir WhatsApp grubu olduğu ortaya çıkmış. Bu WhatsApp grubunda bunlar şunu konuşuyormuş. Mesela atıyorum ben bir A özel okulunda öğretmenim, tamam mı? Ve maaşı beğenmedim, çıktım. Beni o okulun müdürü, patronu, sahibi her neyse WhatsApp grubuna söylüyormuş. Bakın Faruk bu sebeple bu işten çıktı. Maaşı beğenmedi, çalışma koşullarını beğenmedi falan filan ve benim iş bulmamı zorlaştırıyormuş o WhatsApp grubunda. Yani o WhatsApp grubunda olan diğer müdürler de ya da patronlar, sahipler de eee Faruk'u almıyormuş. Ya da ona göre bir fiyat veriyormuş falan filan. Böyle bir rezillik ortaya çıktı. Ve öğretmenleri iş bulamayacak duruma getirerek rıza mekanizmasını güçlendirmeye çalışmak diyor bu tweetinde. Ya aslında biraz şöyle kendi istediğini atıyorum 5 tane özel okul var ve hepsi birbirinden haberdar ve sen hiçbirinde iş bulamadın. Hiçbiri seni almadı bilerek. Sen bir noktadan sonra başka iş de bulamadığın için onların şartlarını kabul etmek zorunda kalıyorsun ya. Bu aslında şeyi gösteriyor yani bu özel okul sahiplerinin bir dayanışmasını gösteriyor bize. Birbirleriyle böyle bir kol kola halde bulunuşunu gösteriyor ama diğer taraftan tabii ki rezil bir şey yani. Sen milletin ya maaşı beğenmiyor mesela askeri ücret alıyor genelde özel okul öğretmenleri ve çok fazla çalışıyorlar özel okullarda. Ee, bunu bu yetmemiş yani kötü şartlarda çalışmak falan filan da yetmemiş. Üstüne bir de WhatsApp grubundan fişlemeye kadar vardırmışlar. Bunu da söylemiş olayım yani. Bu da inanılmaz garip bir şey ya, rezil bir şey yani. Bilmiyorum. Patron dayanışması gayet iyi. Evet. Ya Patronlar çok iyi ya. geçen bir de Yani şey daha gördüm. az para harcamak için her şeyi yapıyorlar hakikaten. Abi geçen bir restorana gitmişler. Dört kişi. Kişileri Balat'ta rakı balık restoranına gitmiş, tamam mı? Dört kişi. Dört kişiyi sana sayıyorum. Rahmi Koç,
Murat Ülker, Tezcan Yaramancı ve Ali Esat Göksel. Ya büyük ihtimalle Türkiye'nin en zengin 4 kişisi falan bunlar. Ve şey çok ironik. Biz şimdi dışarıdan şöyle düşünüyoruz ya. Hani mesela Ülker ve Koç. Hani birbiriyle rekabet halinde bu adamlar. Ya da Sabancı Koç falan filan. Yani bunların birbiriyle rekabet halinde olması lazım. Çünkü işte Türkiye'nin en büyük şirketleri aynı sektördeler. Aynı şeyi üretiyorlar. Ya atıyorum ikisi de bisküvi üretiyor diyelim. Bunlar hani birbirine rekabet içinde olmalı. Kendilerinde bir rakiplik, bir düşmanlık. Hani gidip birbirinin boynuna sarılmayacak ama rekabetten doğan bir düşmanlık olmalı falan filan diye düşünüyorsun aşağıda. Alt tabakadan. Ama yukarı bir bakıyorsun. Muratcığım rakı balığa gelir misin? İşte diğer taraftan Aliciğim bu öğretmeni almayalım falan filan tarzı böyle. İnanılmaz çok yakın ilişkileri var bunların yani baktığında. Bu da çok garip geliyor. Yani aslında şeyden daha fazla iletişimleri var. Atıyorum yan yana iki fabrikada çalışan iki işçiden daha fazla iletişimleri var bunların. Ve bu şekilde devam ediyorlar hayatlarına. Bazen büyük ihtimal hani ne bileyim eminim oluyordur böyle bir bisküvi bulmuştur. Ya bunu sen yap, sen sat falan filan diye böyle birbirlerine de paslıyorlardır. Ama dışarıdan baktığında işte Servet'te o onu geçti. Bilmem nerede daha çok, şu daha çok satıyor falan filan tarzı bir resim var. Ama aslında hiç de öyle değil. Sandığımızdan çok daha bunlar birbirleriyle iletişim halinde ve çok daha yakınlar birbirlerine. Bu da garip bir durum yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu hafta yok. Görüşürüz haftaya. Bu haftanın şarkısını söyleyeyim. Evet. Bu ay içinde ee, ölüp doğan bir insana ithafen bu şarkı. Ya 10 Kasım'da ölmüş. O ne lan? Pinochet. Pinochet mi? Pinochet'e dair evet. Gelsin. Yani Pinochet için yazılmış bir şarkı zaten. Pinochet is dead aslında İngilizce. Yani Pinochet öldü Türkçesi. Olabilir ya. Eğlenceli bir şarkı. O hava, o gün hava biraz serindi falan diyor. Bir şey olacağı belli diyor. Sonra Pinochet başlıyor. Pinochet iğrenç öldü. biri ya bu Pinochet arada. öldü diyor. Ya ay Pinochet gerçekten baktım lan ben mi yanlış hatırlıyorum diyorum. Çünkü Pinochet'in bir de rakibi var ya Allende mi acaba? O e, iyi bir insan onu öldürüyorlar Pinochet başa geçiyor falan filan. Pinochet doğru mu hatırlıyorum diye baktım da iğrenç biri bu ya. Hatta bunun bir filmi var onu da söyleyeyim Netflix'te. Neydi ya? El Conde diye bir film var. Film inanılmaz iyi bu arada. Ben ya böyle Pinochet'in e, hayatını, yaptıklarını falan filan böyle bir vampir teması üzerinden anlatıyor. Ve böyle işte bunlar bir adada servet dağılımı falan filan yapıyor. Kendi ailesiyle millet birbirine giriyor falan filan. En sonunda böyle başka diktatörler de geliyor vampir olarak. Ya sizi ben kurtarmıştım falan filan. O tarz eğlenceli bir film. Güzel bir film. E, Onu da söylemiş olayım. İşte Türk'ü falan Şarkımızın filan. ismini söyleyeyim ben de. È morto Pinochet, La Famiglia Rossi söylüyor şarkıyı. Pinochet'in ölümünü kutlayan güzel bir şarkı. İyi kutluyorsa iyi. Pinochet iyi. Evet bu haftalık bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Meditasyon yapın. Bay bay. Görüşürüz haftaya. Meditasyonun detaylarını öğrenmek isterseniz sayfaya mesaj atın. Rıdvan size gerekli dönüşleri sağlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda bakacağız o işe. O ne demek ya? Meditasyon detayları hakkında. Ha, Belki konuşuruz. tamam. Bay bay. Bay bay. È morto Pinochet! Personalmente sono contrario al vento, ma questa sera mi viene un sentimento. Lo so che non si dice, non sta bene, non si fa, ma questa sera lasciami cantare. È morto Pinochet! Hey, 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 hey. È morto Pinochet! Hey, 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 hey. È morto Pinochet! È morto Pinochet! Hey, 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 hey. È morto Pinochet! Hey, 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 hey. È morto Pinochet!
stasera ci dà soddisfazione ed ha tirato forte lo sciacquone. È morto Pinochet, 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 è morto Pinochet. Personalmente sto con le balle al vento e non mi pento se sento un sentimento, e so che il sentimento che sentivo contro il vento è solo il sentimento di un momento.